Bugünkü konumuz aslında yine iyileşmekten başlayalım. İyileşmekten ne anlıyoruz? Ben soru sormayı çok seviyorum. Çünkü soru sorunca herkesin kendi cevapları da orası açık olduğu için herkes önce bir kendi düşünsün istiyorum. Yani iyileşmek nedir? Daha doğrusu sağlıklı insan kimdir? Şimdi aslında Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlık tanımıyla başlayacağım. Hastalık veya sakatlık durumu olmaması, kişinin sosyal, duygusal, davranışsal açıdan tam iyilik hali diyor. Dikkat ederseniz Dünya Sağlık Örgütü sağlığı hastalık ve sakatlık üzerinden tanımlamış. İşte sakatlık da burada. Bana göre yani o doğunun bakış açısı yani aslında sağlıkta kalmak yani sağlıklı insanı tanımlarken hastalık üzerinden değil sadece sağlıklı insana odaklanmak. Dolayısıyla insanın hasta olmama hali değildir sadece. Bizler de bunu böyle anlıyoruz. Yani bir insan hasta değilse ki hastalığı nasıl tanımladığımızda ayrı tartışılır. O sanki sağlıklıymış gibi. Şimdi benim sağlıklı insan tanımım birazcık farklı olacak. Bu yaşadığımız topluma bir baktığımızda insanın doğasına uygun yaşadığını düşünüyor musunuz? Freud dahi o uygarlıkla ilgili en son yazdığı kitaplardan birisi. Eğer bir insan varoluşunu sarsılmaz değerler üzerine kuramıyorsa, yaşadığımız sistem tamamen bizim doğamıza aykırı çalışıyorsa, işte başarının tanımı, güzelliğin tanımı ve iyi insan olmanın tanımı dahi başkaları tarafından yapılıp biz de o şablonlara kendimizi uydurmaya çalışıyorsak, biz ne kadar sağlıklıyız? Şimdi ben bunu böyle 4 kategoride kendimce yine sorular sorarak sağlıklı insanı tanımlamaya çalışacağım. Beraber tanımlayalım. Siz de kendinize sorular sorun. Şimdi insanı bir eve benzetelim önce. Bu metaforu çok seviyorum Mustafa Mertel'den. Bir evi düşünün. Evin alt kiler katı vardır, orta katı vardır, bir de üst çatı katı vardır. Şimdi alt katta aslında bizim karanlık, çok da görmediğimiz yanlarımız olduğunu düşünün. Orta katta, daha doğrusu alt katı bastırdığımız yanlar olarak da düşünebiliriz. Yani buraya geçmişte yaşadığımız travmalı yanlarımızı, acılı çocuklarımızı, o karanlığa bir dolu olduğunu düşünün orada. Orta katta rahatça yaşıyoruz. Üst katta bizim en yüksek potansiyelimizin olduğu yer. Orta katta bir süre rahatlıkla yaşarken alt katta o artık kokular yükselmeye başlıyor. Ve biz üstteki halimizi orada yaşayabilir miyiz alt kata inmeden? Bu değişik disiplinlerde ve kadim öğretilerde de farklı tanımlanmıştır. Şimdi aynı şekilde yine Freud'un yine ev metaforuna benzer aslında. O id, süper ego ve ego. Şimdi id aslında bizim o arzularımız, isteklerimiz yani o bastırılmış dürtülerimizi yapmak isteyen yanımız. Süperego toplum, ahlak, kurallar, kanunlar elinde hep bir değnekle bekler. Ego da bunları dengelemeye çalışır. Hatta ego idin dal kavuğudur. İdin yapamadıklarını bir çerçeveye oturtup allayıp pullayıp yapar bir şekilde. Şimdi burada bizim bu id, süperego, ego üçlüsü arasında neredeyiz? Yani kendimiz neredeyiz? Aynı şekilde tasavvufi açıdan bakarsak o esfeli safilin işte insanın aslında o sürüngen beyin de diyoruz. Ona şimdi birazdan geleceğim. Hayvani boyutundan o insanı kamil dediğimiz yere geldi mi insan? Sağlıklı insan bunun neresinde? Siz kendinizi nerede görüyorsunuz mesela? Sorayım ki herkes kendisi için de bir düşünsün. Aynı şekilde beyne bakacak olursak, beynin de limbik sistemi ve neokorteksine baktığınızda aslında neokorteks yeni beyin, o üst insan dediğimiz sanatsal aktiviteleri olan, kendini gerçekleştiren, en yüksek potansiyelini yaşayan, şimdi limbik sistemde korkular, kaygılar, sürüngen beyin, anılar, geçmiş, gelecek korkusu, şu anda kalamamak. Yani şimdi bu bütün dinamiklerden baktığınızda sağlıklı insanın yeri neresi? Peki bunca korkunun yani şu anda kalamamanın sürekli gelecek korkusuyla, geçmişin yüküyle yolculuk ederken biz benliğimizi nerede tanımlıyoruz? Sağlıklı olan benlik hangi benlik? Dolayısıyla baktığınızda ilk insanlar mağarada dahi resim yapmışlar.
Yani mızrak yapmışlar ama üzerine bir takım objeler çizmişler. Demek ki insanın doğasında yaratıcılık var. Peki biz şu anki yaşamımızda yaratıcı mıyız? Sürekli yıllarca çalışıp geleceğe yatırım yapıp sonra o süreçte kendimizi yaşamadığımız o süreçte hastalanıp daha sonra da gelip o yatırım yaptığımız yerde istediğimiz gibi hayat yaşayamadığımız bir döngüyü düşünün. Biz ne kadar sağlıklıyız? Yani sağlıklı insanın tanımını kim nasıl yapar bu durumda? O zaman şöyle diyelim, duygu, düşünce ve davranışsal olarak insan eğer kendini iyi hissediyorsa, bunlar dengedeyse, buna beden, zihin, ruh bütünlüğü de diyebiliriz. O zaman bunların hepsine ayrı ayrı bakmamız gerekiyor. Biz beden, zihin, ruh dengesiyle mi yaşıyoruz? Rüdiger Dahlke, çok severim. Kendisi doktordur. Ve der ki hastalıklar ruhun bedene yansımış çığlıkları. Birçok hastalık da psikosomatik. Dolayısıyla sağlıklı insanın tanımını herkes kendince bir yapsın. Kendi hayatında olduğu yerle, olmak istediği yerde nerede? Yaşadığı kişiyle yaşamak istediği kişi arasında nerede? Bunun cevabı eğer ben potansiyelimi yaşıyorum, ben varoluşumla getirdiğim yeteneklerimi yaşıyorum, benim beden, zihin, ruh dengem yerinde, davranışsal olarak, duygusal olarak, aynı şekilde düşünsel olarak ben sağlıklıyım demek ne demek aslında? İşte bunların dengesini gerçekten sağlayabiliyorsak bir yere kadar biz sağlıklı insan olabiliriz. Gördüğünüz gibi birçok şey gerekiyor bir insanın kendisine sağlıklı diyebilmesi için. Sokrates der ki yani sorgulanmamış bir hayat yaşanmamış bir hayattır. Aynı şekilde Sartre der ki insan özgürlüğe mahkumdur. Tekrar başa dönüyorum. Biz şu anki yaşadığımız hayatlarda kim olduğumuzun bize aslında dış etkenler tarafından belirlendiği, kim olduğumuzun dahi dış etkenler tarafından belirlendiği bir durumda gerçekten özgür müyüz? Sağlıklı insan, özgür olan insanla da özdeşleştirilebilir mi?